Malum Türkiye'nin BRICS'e üyeliği konuşuluyor. Bugün zirve başlayacak. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesi olacak. Putin BRICS'i Batı'ya alternatif bir düzen olarak sunmak istiyor. Peki bunun için neler yapılacak? Süheyla, hemen sana döneyim bu soruların yanıtı için. Yılın en önemli zirvelerinden biri, liderler buluşacak. Hem de gerçekten de küresel ağırlığı çok önemli olan bir zirveden bahsediyoruz. Bir topluluk, birlik, BRICS ve de Türkiye'nin de oraya üyeliği tam da ihtimal konusuyken, bu yönde açıklamalar yapılırken şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan davetli olarak oraya, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan kentine gidecek ki bizim de tarihsel bağlarımızın olduğu bir coğrafya aynı zamanda. Bunun da altını çizelim. Çok da güzel bir kent. Şimdi orada neler olacak? Bugün başlıyor zirve, 24 Ekim'e kadar sürecek. Bizi ilgilendiren kısım yarın. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazan'a giderek orada Putin'le görüşmesini yapacak. Tabii ki şimdi BRICS dediğimiz oluşum ilk önce 4 ülkeyle kurulmuştu. Bugün geldiğimizde artık 9 üyesi var ve de sadece bu 9 ülke bakın küresel nüfusun %40'ını oluşturuyor ve ekonominin de %25'ini oluşturuyor. İşte böylesi önemli bir oluşum ve içinde Rusya ve Çin'de olunca, en son İran'da katılınca, hal böyle olunca işte Batı düzenine bir alternatif yaratma misyonu, hedefi hiç olmadığı kadar yakın. Zaten Rusya ve Çin'de bunu zorluyor ama buna karşı olan ülkeler de var. Hindistan ve Brezilya gibi kendi içinde biraz tutarsız ve belki de kimlik krizi yaşayan da bir grup. Tüm bu tartışmaların ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya gidecek. Şimdi neler oldu? Geçtiğimiz dönemlerde şöyle açıklamalar geldi. Hem Erdoğan'dan, işte Ömer Çelik'ten, birçok iktidar yetkilisinden Türkiye'nin BRICS'e üye olabileceği ve bunu NATO'ya alternatif olarak görmediği, çeşitliliğe dayalı dış politika yaklaşımının bir uzantısı olarak algıladığı yönünde açıklamalar vardı. Ve üye olur mu? Bu zirveden davet çıkar mı? En önemli soru. Çünkü Kremlin diyor ki Türkiye resmi üyelik başvurusunu yaptı ve biz bunu değerlendiriyoruz. Ancak şu ana kadar hiçbir yetkili Türkiye'den bunu onaylamış değil. Evet, ilgiliyiz, bunu belirtiyoruz fakat somut bir adım yok diyorlar. Bu daha gizli tutulan bir şey mi? Bunu bilmiyoruz. Ancak eğer Türkiye üye olursa ya da davet edilirse bir ilk yaşanacak. Çünkü NATO üyesi, yani doğrudan Batı sisteminin parçası olan bir ülke, ona alternatif oluşturmayı hedefleyen ki bunun için yani Kalkınma Bankası kurmuş, dolarizasyona karşı anti-dolarizasyon politikaları yürütmek isteyen özellikle Rusya ve Çin ve İran bu konuda başı çekiyor. Bir birlik, böyle bir şey mümkün mü? Teoride mümkün. Yani çünkü yasal olarak Türkiye'nin NATO üyesi olsa da böyle başka bir birliğe katılmasını engelleyen bir şey yok. Ancak işte eksen kayması mı olacak? Ya da nasıl yönetilecek gibi soru işaretleri var. Tabii ki Türkiye bunu dengeli bir yaklaşım olarak gösteriyor. Bunu ulusal egemenlik hakkının bir parçası olarak görüyor. Ve bir yanda da birazcık Avrupa Birliği'ne özellikle bir sistem var ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne de. Çünkü hani madem NATO çerçevesinde yorumlayacağız ya da Batı İttifakı çerçevesinde yorumlayacağız, benim ulusal güvenlik kaygılarım dikkate alınmıyor. Bunun içine işte PKK, YPG dahil, evet. Bunun içine FETÖ dahil ya da benim patriot talebim zamanında kabul görmedi, ben alternatifleri yönelince yaptırımlarla karşı karşıya kaldım ve dolara bağımlılığım yüzünden ekonomim de zorlandı. Dolayısıyla işte böylesi çok önemli alt alanları ve soru işaretleri bir anlamda dünyanın da yeni karşı karşıya olduğu bir sistem değişikliği ya da iki kutupluluk demeyelim ama Batı'ya alternatif yaratma çabalarının ivme kazandırılmak istendiği bir dönemde Türkiye'nin üyelik ihtimali bütün dünyanın dikkatini çeken bir konu. Diğer bütün ülkelerden daha önemli. Dolayısıyla yarın Putin ve Erdoğan bu konuda net bir mesaj verecek mi? Bu konuda net açıklamalar gelecek mi? Zirvede resmi bir adımla Türkiye'ye üyelik daveti yapılacak mı? Bütün dikkatimiz burada. Bir de tabii ki ikili ilişkiler. Çünkü Putin ve Erdoğan yarın görüşecekler. Orada ikili ilişkilerin en önemli amiral gemisine enerji işbirliği, ticaret ve turizm de var tabii ki. Şunu dedi Kremlin, Türkiye'de olası bir gaz transit merkezi kurulması planı da gündemde olacak. Biliyoruz ki Rusya bunu çok istiyor. Çünkü artık Avrupa Birliği'ne gaz ticareti büyük sekteye uğradı. Türkiye gibi güvenilir bir ülke üzerinden yapmak istiyor. Ancak
Bu plan için henüz çok somut adımlar atılmadı. Yeniden bu konuda gündeme gelecek. Gözümüz yarın BRICS zirvesinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin görüşmesinde verilecek mesajlarda olacak.